Bir sabah duşta elinize gelen küçük bir sertlik. Aynaya baktığınızda fark ettiğiniz o meme başı değişikliği. Ya da sadece içinize doğan ama tarif edemediğiniz o his. Birçok hasta bana şunu söylüyor. Hocam ilk anda en çok korkutan şey belirsizlikte. Bugün bu videoda o belirsizliği azaltacağız. Korkuyu bilgiyle, endişeyi netlikle değiştireceğiz. Çünkü şunu en başta net söyleyip meme kanseri günümüzde erken tanı ve doğru tedaviyle en başarılı tedavi edilen kanserlerden biridir. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Bugün meme kanserinin belirtilerini, tanının nasıl konulduğunu, modern tedavi seçeneklerini ve en önemlisi meme kanseri tanısı alan bir kişi ilk olarak ne yapmalı, sakin, net ve güvenilir bir şekilde anlatacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu bilgiler gerçekten hayat kurtarıcı olabilir. Öncelikle meme kanseri nedir onunla başlayalım. Meme kanseri, meme dokusundaki bazı hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkar. Normalde hücreler doğar, görevini yapar ve zamanı gelince ölürler. Ama kanserde bu düzen bozulur. Bazı hücreler çoğalmaya devam eder ve kitle oluşturur. Önemli bir bilgi, meme kanseri tek bir hastalık değil. Alt tipleri var ve her alt tipin de tedavisi çok farklı. Meme kanserinin belirtilerine gelecek olursak en sık karşılaşılan belirtilerle başlayalım. Birincisi, memede ele gelen kitle. Genellikle sert olur, düzensiz sınırlı olur ve çoğu zaman ağrısızdır. Ama unutmayın ki her ele gelen kitle kanser değildir. Memenin iyi huylu hastalıkları çok daha sık görülür. Onun dışında meme şeklinde veya boyutunda değişiklik. Bir memenin diğerine göre belirgin büyümesi, asimetri göstermesi. Meme cildinde değişiklikler, portakal kabuğu görünümü, kızarıklık, çökme veya kalınlaşma. Meme başta değişiklik olması, içeri çekilme, kabuklanma, akıntı, özellikle kanlı akıntı olması ve koltuk altında şişlik yani lenf bezlerinde büyüme. Burada çok önemli bir nokta var. Belirti yokken de meme kanseri olabilir. Bu yüzden taramalar ve kontroller hayati önem taşıyor. Peki tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanı süreci genellikle 3 aşamadan oluşur. Birincisi klinik muayene. Bir hekim tarafından yapılan meme ve koltuk altı muayenesi. İkincisi görüntüleme. Burada mamografi, ultrason ve gerekirse MR çekiyoruz. Ve üçüncüsü kesin tanıyı koymak için biyopsi yapıyoruz. Şüpheli dokudan küçük bir parça alınır ve patoloji uzmanı tarafından değerlendirilir. Biyopsi bize şunu söyler. Bu lezyon kanser mi? Hangi alt tip? Hormona duyarlı mı? Her iki pozitif mi? Çünkü tedavinin yol haritası bu bilgilerle çizilir. Şimdi tedavi kısmına gelecek olursak meme kanseri tedavisi kişiye özeldir. Öncelikle meme kanseri tek bir hastalık değil. Farklı alt tipleri var ve her alt tipin de tedavisi farklı. Bu yüzden komşum şöyle tedavi gördü, internette böyle yazıyordu gibi bilgiler sizi yanıltabilir. Tedavi kişiye özeldir. Amaç sadece kanseri yok etmek değil, hastalığın tekrarını önlemek, yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini korumaktır. Çoğu meme kanseri hastasında tedavinin temel taşlarından biri cerrahidir. Bu iki şekilde olur. Ya meme koruyucu cerrahi yapılır, yani sadece tümör çıkarılır, meme korunur. Genellikle bu durumda sonrasında radyoterapi gerekir. Bir diğer seçenek mastektomi, yani memenin tamamının alınması. Bu her hasta için gerekli değildir. Ama bazı durumlarda da en güvenli seçenek budur. Hangi ameliyatın yapılacağı tümörün boyutuna, memedeki yerine birden fazla odaklı olup olmamasına ve hastanın tercihine göre değişebilir. Buradaki önemli nokta meme alınırsa sanki daha iyi bir tedavi olurmuş düşüncesi her zaman doğru değildir. Ve kemoterapi. Kime ne zaman? Kemoterapi toplumda en çok korkulan tedavi. Ama burada çok fazla yanlış bilgiler var. Herkese kemoterapi vermiyoruz. Kemoterapi ne zaman verilir? Tümör agresifse, lenf bezine yayılım varsa. Bazı biyolojik alt tiplerde kemoterapi veriyoruz. Bazılarını ameliyattan önce veriyoruz tümörün küçültmek için. Ve bazılarını ameliyattan sonra veriyoruz kalan rezidü kötü hücreleri yok etmek için. Yan etkiler var mı? Evet olabilir. Ama şunu bilmek önemli. Günümüzde kemoterapi yan etkileri geçmişe göre çok daha iyi kontrol edilebiliyor. Bulantı, halsizlik, saç dökülmesi evet var ama geçici ve destek tedavilerle bunları yönetebiliyoruz. Peki sadece kemoterapi mi veriyoruz? Hayır. Artık elimiz çok daha güçlü. Herkese aynı tedavi diye bir şey yok. Meme kanseri tedavisine son 15-20 yılda çok büyük değişimler yaşandı. Eskiden daha standart, daha sınırlı seçenekler varken bugün tümörün biyolojik özelliklerine göre, kişiye göre özel tedavi planlıyoruz. Yani artık sadece tümör var mı değil, bu tümör nasıl bir tümör sorusunu soruyoruz. Bu bizi çok daha etkili ve hedefe yönelik tedavilere götürüyor. Birinci adım meme kanserinin alt tipini belirlemek burada. Patoloji raporunda sıkça duymuşsunuzdur. Bazı ifadeler var. Hormon reseptörü pozitif, her iki pozitif veya triple negatif. Bunlar kulağa çok teknik gibi geliyor ama aslında bizde tedavinin anahtarını bunlar belirliyor. Basitçe söyleyeyim. Hormonla beslenen tümörlere hormon tedavisi. Her iki pozitif tümörlere akıllı ilaçlar ve monoklonal antikorlar. Eğer bu ikisi yoksa, yani triple negatif tümörse burada kemoterapi ve bazı hastalarda immünoterapiler kullanıyoruz. Şimdi tek tek sade bir dille sizlere bunların ne olduğunu anlatacağım. Birincisi hormon reseptörü pozitif meme kanseri. Bazı meme kanserleri östrojen ve progesteron dediğimiz hormonlarla büyür. Bu durumda biz ne yapıyoruz? Bu hormonların kanser üzerindeki etkisini engelliyoruz. Hormon tedavisi nedir? Günlük ağızdan alınan ilaçlar. Genellikle 5 ile 10 yıl arasında veriyoruz. Avantajı ne? Kemoterapiye göre daha iyi tolere ediyor ve hastalığın tekrar riskini ciddi şekilde azaltıyor. Bir diğer reseptörümüz her iki dediğimiz her iki pozitif meme kanseri. Buraya özellikle dikkat etmek lazım. Her iki pozitif meme kanseri geçmişte daha agresif, daha kötü seyreden bir alt tipti. Ama bugün işler değişti. Tedavi başarısı en çok artan gruplardan biri bu
oldu. Her iki ne demek? Her iki şöyle düşünebilirsiniz. Kanser hücresinin yüzeyinde bulunan bir anten gibi düşünün. Bu anten ne kadar fazlaysa hücre de o kadar hızlı çoğalır. İşte akıllı ilaçlar ve monoklonal antikorlar gelip bu antene kilit gibi bağlanır. Kanser hücresinin çoğalmasını durdurur. Bağışıklık sistemini kanser hücresine karşı harekete geçirir. Bu ilaçlar özellikle kanser hücresine hedef alır. Normal hücrelere çok az daha zarar verir. Bu nedenle tedavi etkinliği artar, yan etki profili daha yönetilebilir olur. Bugün her iki pozitif meme kanserinde kemoterapi artı akıllı ilaç kombinasyonlarıyla bazı hastalarda ameliyat öncesi tümör tamamen yok edebiliyoruz. Bununla birlikte ameliyat sonrası hastalığın tekrarını önleme amaçlı çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Eğer hastada hormon pozitif değilse, her iki pozitif değilse yani negatifse buna triple negatif meme kanseri diyoruz. Yani klasik hormon ya da her iki hedefli tedaviler burada işe yaramaz. Uzun yıllar bu gruba sadece kemoterapi verebiliyorduk ama artık burada da oyun değişti. İmmünoterapiler devreye girdi. İmmünoterapi nedir diye sorarsanız bağışıklık sistemimizi vücudun güvenlik ordusu gibi düşünün. Kanser hücreleri bazen bu ordudan saklanır. İşte immünoterapi bu kanser hücrelerinin gün yüzüne çıkmasına, bağışıklığı güçlendirerek bizim bağışıklığımızın bu kanser hücreleriyle savaşmasını sağlıyor. Yani bağışıklık sisteminin gözünü açıyor. Bak düşman burada diyor. Bazı triple negatif meme kanseri hastalarına kemoterapi ile immünoterapi işte birlikte veriyoruz. Özellikle erken evrede nüks riskini azaltır. İleri evrede de yaşam süresini uzatır. Ama her triple negatif için de uygun değildir. Bu karar tümörün özelliklerine, hastanın genel durumuna göre karar verilir. Ve diğer tedavi seçeneğimiz radyoterapi. Genellikle ameliyattan sonra uygulanır. Amacı gözle görülmeyen kanser hücrelerini yok etmek. Gördüğünüz gibi meme kanser tedavisi tek bir ilaca, tek bir yönteme indirgenemez. Başarının anahtarı doğru alt tipi belirlemek, doğru hastaya doğru tedavi vermek, hastayı süreç boyunca yakından takip etmek en önemli noktalar. Peki meme kanseri tanısı alanlar ilk ne yapmalı? Bakın bu bölüm çok önemli. Tanı aldığınızda korku, panik, belirsizlik çok normal. Ama ilk yapılması gereken şey şu: yalnız kalmamak. Güvendiğiniz bir yakınınızla süreci mutlaka paylaşın. İkincisi, acele karar vermeyin. Meme kanseri öyle acil ameliyat gerektiren bir hastalık değildir. Doğru planlama acil ameliyattan çok daha önemli. Üçüncüsü, bu konuda deneyimli bir merkezde değerlendirmek çok önemli. Çünkü burada genel cerrah, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, patoloji, radyoloji hep birlikte oturup konsey kararı oluşturmalı. Dördüncüsü, internette gördüğünüz kontrolsüz bilgilerden uzak durun. Her hasta farklıdır. Başkasının hikayesi sizin yolunuz olmayabilir. Bu bir maraton, sprint değil. Doğru adımlarla sakin ve bilinçli ilerlemek lazım. Şunu net olarak söylemek istiyorum. Meme kanseri bir son değil. Erken tanı, doğru tedavi ve güçlü bir takiple hayatına sağlıklı bir şekilde devam eden milyonlarca hasta var. Eğer bu video bir kişiye bile erken doktora gitmeye teşvik ederse, bir kişiye bile umut olursa amacına ulaşmış demektir. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bu tür güvenilir tıbbi içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Bu video size ne kattı? Yorumlara yazın, hep birlikte tartışalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.